Öksürük önemli bir bulgu ve bu bulgu genellikle aslında eğer bizi çok rahatsız etmiyorsa, yani öksürüğe alışmışsak da bizi doktora götürmüyor. Ama son zamanlarda özellikle Covid döneminde öksürük daha da önemli bir hal aldı ve bizi telaşlandırmaya başladı. Hatta şimdi de bir takım viral hastalıklardan sonra öksürüğün geçmediğini görebiliyoruz. Yani çok uzun süren öksürük hayatımızı alt üst ediyor, bizi rahatsız ediyor. Peki ne yapmalıyız? Evet, aslında genel olarak baktığımızda 3 haftadan daha uzun süren bir öksürüğümüz varsa mutlaka hekime başvurmalıyız. Bu başvuruda karşımıza ne çıkacağını bilmeden başvuruyoruz. Sonuçta bir takım tetkikler yapılmalı. Eğer kişi 3 haftadan daha uzun süre öksürük şikayeti olduğunu söylüyorsa, biz göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanları, gittiğiniz dahiliye uzmanları mutlaka akciğerinizin görüntülenmesini sağlamalı. Bunun için de öksürüğü nitelendirebilecek, öksürüğün neden kaynaklandığını söyleyebilecek tetkik aslında toraks BT, yani akciğerinizin bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi. Bu tetkikte akciğerinizin parenkimi, yani akciğer dokusuna ait bir hastalık var mı? Hem onu görebilmekteyiz, hem de nefes borusunda bir sorun var mı? Büyük bir sorunsa bunu da görebilmekteyiz. Eğer bunlarda bir şey görmüyorsak, kan tahlillerinizde belirgin bir enfeksiyon bulgusu yoksa, o zaman bunun geçirdiğiniz hastalıktan sonra sizde devam eden nefes borusunun ya da boğazımızın irritasyonuna bağlı, yani bunun o hastalıktan etkilenmiş olmasına ve gelişmiş olan ödeme bağlı kısır bir döngüyle öksürüğün devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumda ne yapıyoruz? Kötü huylu bir şey olmadığını en azından tomografide vesairede görebildiğimiz için size öksürüğünüzü geçirebilmek için bir takım tedaviler uyguluyoruz. Bunlar içerisinde sizin mideden gelen bir sorun olmasın diye mide koruyucular başlıyoruz ki bu reflüye bağlı bir öksürüğün devamı olmasın. Geniz akıntısına bağlı bir şey var mı yok mu onu kontrol ediyoruz ve bunu kesmek için ilaç başlıyoruz ki bu sürekli öksürüğünüzü tetiklemesin. Ve aynı zamanda vücudun savunma sistemine bağlı bir şey olmadığını da gösterebilmek için aslında nefes borunuzu rahatlatıcı, genişletici ilaçlar başlıyoruz. Bu tedavilerden sonra 2 hafta bir kontrol süremiz var. Bu kontrol süresinde hala öksürüğümüz devam ediyorsa o zaman artık nefes borusunun içine bakmak, öksürüğün neden kaynaklandığını tekrar kontrol etmek gereklidir. Yani öksürük, tekrar söylüyorum, evet bazılarımızın umursamadığı bir şey olabilir. Çünkü sigara içiyorum, o yüzden öksürüyorumdur. İşte yel aldı, rüzgar esti, üşüttüm, o yüzden öksürüyorum. Ya zaten ben ezelden beridir öksürüğüm cümleleri bizi doktora gitmekten maalesef bazen vazgeçirtebiliyor. Ama altından önemli şeyler çıkabilir. O yüzden mutlaka bir doktor görmeli. Bazen de öksürüğünüzü kesmek sadece birkaç ilaca bağlı olabilir. O yüzden lütfen hekiminize başvurun.